Mayıs ayının sonunda da Yay burcunda bir dolunay olacak. Burada da kurduğun düzen doğru mu ya da yanlış yolda mısın diye tekrar gerçekleri görme adına bu dolunayda bize bir fırsat verecek. 1 Mayıs'taki dolunayımız Akrep dolunayı 11 derece Akrep burcunda ve burada bir Akruk sabit yıldızı var. Finansal konularda şimdiye kadar çıkmazda olan arkadaşlar bu Mayıs ayı içerisinde sorunlarına çözüm getirebilecekler. Yeni yollar, yöntemler keşfedecekler. 5 Mayıs günü biraz dikkatli oluyoruz demiştik. Burada biraz bir sert enerjimiz vardı. Çünkü Koç burcunda ilerleyen Mars zaten çok güçlü. Yengeç burcundaki Jüpiter'le kare yapacak. Emel C ile Gökyüzü günlüklerine hoş geldiniz. Bu sefer bizi hangi ay bekliyor? Tabii ki Mayıs ayı bekliyor. Mayıs ayını konuşacağız. Mayıs ayındaki gökyüzü hareketlerini, yıldızların enerjilerini konuşacağız. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki genel itibariyle Mayıs ayı böyle işte bu Ocak, Şubat, Mart'a göre daha güzel, daha verimli, daha şanslı açıların olduğu, yıldızların daha bize böyle güzel enerjilerin yansıtacağı bir ay diyebilirim Mayıs ayıyla ilgili. Mayıs ayının genel enerjisine baktığımız zaman böyle bir Boğa burcu enerjisi, yine bir İkizler burcu enerjisi ve Yengeç burcu enerjisi var. Bu ne demektir? Öyleyse bu ay en çok gündemimiz ne olacak? Para, güven, ilişkiler, duygular ve zihin, iletişim. Bunlar olacak. Bu 3 enerji hayatımızda özellikle yer kaplayacak. Dolayısıyla haritalarımızda da özellikle Boğa burcunun düştüğü ev alanı, İkizler burcunun düştüğü ev alanı ve Yengeç burcunun düştüğü ev alanı daha aktif olacak. Çünkü gezegenlerin genel enerjileri bu alanda seyir edecek ve Mayıs ayı ile ilgili aslında şöyle güzel bir şey söyleyebilirim ki evet Mayıs ayının başında bir dolunayımız olacak. Birazcık da zorlayacak bizi. Krizli de olabilir. Dolayısıyla Mayıs ayının ilk haftası biraz bizi krizlere, yüzleşmelere tabi tutabilir. Ama bu yüzleşmelerin, bu krizlerin hepsi hayrımıza olacak, aydınlığa olacak. Bunu aynı zamanda neyden dolayı söylüyorum? Çünkü 1 Mayıs'taki dolunayımız Akrep dolunayı nerede gerçekleşecek? 11 derece Akrep burcunda ve burada bir Akruk sabit yıldızı var. Akruk sabit yıldızı özelliği karanlıkta yol göstermek, krizleri aydınlığa çevirmek ve kader kapısı olarak da geçer. Birçoğumuz için bu Akrep dolunayı Mayıs ayının başındaki bir kader kapısı aralayacak hayatımıza ve bu kader kapısı aralanmadan önce dediğim gibi bu yıldızın özelliği biraz olaylar krizli gelebilir ama emin olun ki bu krizlerin hepsi bize kapı açmak için olacak. Ardından bu yüzleşme enerjisinin ardından Mayıs ayının ortasında ne olacak? Boğa burcunda bir yeni ay olacak. Boğa burcu neyle ilgilidir? Düzen kurmayla ilgilidir. O zaman gökyüzü bize diyecek ki artık bırakman gerekenleri bırak ki zaten Ocak, Şubat, Mart aylarındaki enerji hep bu yöndeydi. Ama hala bırakamadıysan bu köprüden önceki son çıkış diyecek. Bırak ve zaten Nisan ayında da böyle bir enerjimiz daha aktif oldu. Daha hareketlendik çünkü gezegenler neredeydi? Koç burcundaydı. Koç burcu neyle alakalıydı? Başlatmakla ilgiliydi. Harekete geçmekle ilgiliydi. Ben demekle ilgiliydi. Birazcık daha enerjimiz yükseldi. Birazcık daha ben dedik. Birazcık daha harekete geçmek istedik. Enerjimiz daha yükseldi. Tabii burada enerjimiz yükseldi ama Satürn'le Neptün birazcık Mars'a fren yaptılar ama burada artık tamamen önünü açacaklar ve bu Boğa yeni ayıyla birlikte de Mayıs ortasından itibaren gökyüzü bize diyecek ki artık tamam yeni düzenini tamamen kur diyecek bize. Ve Mayıs ayının sonunda da Yay burcunda bir dolunay olacak. Burada da kurduğun düzen doğru mu? Doğru yolda mısın? Ya da yanlış yolda mısın diye tekrar gerçekleri görme adına bu dolunayda bize ne verecek? Bir fırsat verecek. Peki
gelelim Mayıs ayının, dedik ki güzel tarihlerimiz var, şanslı açılarımız var. En güzel fırsat dolu tarihler hangileri? Özellikle 14 Mayıs. Burada gökyüzü bize artık bir karar al diyecek. Aldığımız kararlar yeni düzenimizi kurma adına çok kalıcı, istikrarlı ve iyi olacak. Ardından 18-19 Mayıs'ta şansları, fırsatları yakalayacağımız güzel bir enerji gelecek. Yine 26 Mayıs'ta da Güneş Plüto ile birlikte bize gökyüzü diyecek ki doğru kullanırsan güç sende. Peki bu bahsettiğim özellikle 3 güzel enerjide neler yapabiliriz günlük hayatımızda? Mesela iş görüşmesi, bir konuşma, bir ilişkiyle ilgili karar alma, bir yatırım yapma, harekete geçme, özellikle bu 3 tarihi kullanabiliriz. Peki Mayıs ayında bütün tarihler mi çok güzel? Hayır, tabii ki genel itibariyle gökyüzü bize güzel enerjiler sunsa da dikkatli olmamız gereken, krizli olabilecek tarihler de var. Bunlar hangileri? 5 Mayıs. Zaten demiştik ki Mayıs'ın başı biraz krizli, yüzleşmemiz gerekebilir. 5 Mayıs tarihinde özellikle öfkemize, fevri hareketlere ve ani kararlara karşı dikkatli oluyoruz. Yine 22 Mayıs'ta Neptün etkisinden dolayı aldanmalara, yanılmalara, kandırılmalara, yanılgılara, yanlış kararlara karşı dikkatli oluyoruz. 26 Mayıs'ta da Plüton etkisinden dolayı güç savaşlarına karşı ya da patlamalara, krizlere karşı dikkatli oluyoruz. 26 Mayıs'ı biraz önce olumlu olarak da saydık. Çünkü aynı zamanda da çok güçlü bir enerji de var. O gücü doğru kullanırsak hayatımızda büyük bir farkındalık ya da büyük bir değişim oluşturabiliriz. Yanlış yönde kullanırsak ise patlamalara, krizlere, sorunlara sebep olabilir. Biraz iki uçlu bir enerji var. O gün dikkatli olmamız gereken, farkındalığımızın yüksek olması gereken bir tarih. Tabii biz direkt günleri söylesek de bazen enerjiler bunların öncesinde ya da sonrasında ne yapabiliyor? Aktif olabiliyor. O zaman demek ki özellikle bu tarihlere ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Peki gelelim Mayıs ayının genel enerjisine. Gün gün Mayıs ayı boyunca gezegenler nerelerde olacak? Hangi hareketleri yapacak ve hangi enerjileri bize sunacaklar? Bunları size anlatmaya. Mayıs ayı takvimi. 1 Mayıs'ı zaten direkt bir akrep dolunayıyla açıyoruz. Ne yaparak? Yüzleşerek. İşte burada biraz ilişkilerde, para konularında, ev yuva konularında, yani hayatımızda her türlü güven hissetmemiz gereken alanda yüzleşmelerimiz olabilir, krizlerimiz olabilir, sorgulamalarımız olabilir. Biz ne yaparsak güvendeyiz ya da bu ilişki bana güven veriyor mu gibi ne yapabilir? Sorular olabilir ve bu enerjiyle birlikte yavaş yavaş zihnimizde bir karar almalıyım mekanizması ortaya çıkabilir. Ve ardından Mayıs ayının başı itibariyle ortasına kadar, 15 Mayıs'a kadar Venüs nerede seyahat edecek? İkizler Burcu'nda seyahat edecek. İkizler Burcu'nda seyahat ederken Venüs ne oluyor? Flört enerjisi biraz artıyor. Konuşmalar, yazışmalar, iletişimler, flörtler ve ilişkilerde birazcık daha böyle zihinsel odaklı oluyoruz. Arkadaşlıklar. Bunlar daha ön planda oluyor ama tabii Venüs ikizlerin böyle işte flörtöz, güzel bir enerjisi olduğu gibi de ilişkilerde birazcık kararsızlık enerjisi de oluşturabiliyor. Ama merak etmeyin, ardından 15 Mayıs itibariyle Venüs nereye geçecek? Yüceldiği Yengeç Burcu'na geçecek. Bu ayın ilk başlarındaki kararsızlık enerjisi artık kendini netliğe ve güven enerjisine bırakacak. Ama Venüs ikizleri olumlu olarak kullanırsak da ne yapabiliriz? Sosyal çevremizi genişletebiliriz, arkadaşlık ilişkilerimizi genişletebiliriz ve karar verebilmek için de ilişkilerle ilgili daha fazla insanla görüşüp konuşup tanışma fırsatımız olur. En azından yani ilişkilerde aktif bir dönem bizi bekliyor bu Mayıs ayı içerisinde. 3 Mayıs itibariyle 16 Mayıs'a kadar Merkür nerede ilerleyecek? Boğa burcunda ilerleyecek. 16 Mayıs'tan sonra ise ne yapacak? İkizler Burcu'na geçecek. Biraz iki enerjisi arasında çok farklılık var. Yani ayın ilk yarısında Merkür Boğa burcundan geçtiği için daha böyle sakin hareket edeceğiz, daha düzen kurmak isteyeceğiz, daha
Zihnimiz düzen odaklı olacak, daha yapıcı hareket edecek. Özellikle finansal konularda daha doğru kararlar alacağımız, daha güçlü olacağımız, özellikle ticari konularda güzel yatırımlar yapabileceğimiz, güzel fikirlerimizin oluşacağı bir dönem diyebilirim. 16 Mayıs itibariyle de Merkür zaten yöneticisi olduğu İkizler Burcu'na geçecek. Burada da işte ne yapabiliriz? Bu fikirlerimize aldığımız kararları daha harekete geçirebiliriz. Daha pratik çözümler bulabiliriz. Merkür Boğa'dayken peki neye dikkat etmemiz lazım? Burada birazcık inatlaşma enerjisi olabilir. Çok da hayatla, insanlarla, olaylarla inatlaşmaya bence gerek yok. Çünkü Merkür Boğa'da biraz sabit fikirli çalışabiliyor. O zaman çok önyargılı olmayalım, çok inatlaşmayalım. Bu enerjiyi en güzel, en verimli şekliyle ne yapalım? Kullanalım diyorum. Finansal konularda şimdiye kadar çıkmazda olan arkadaşlar, zorlanan arkadaşlar öyleyse bu Mayıs ayı içerisinde ne yapacaklar? Sorunlarına çözüm getirebilecekler. Yeni yollar, yöntemler keşfedecekler. Özellikle kazançla ilgili, parayla ilgili birçoğumuz için oldukça önemli ve olumlu bir zaman dilimi olacak. O zaman Mayıs ayında herkese bol bol para aksın diyorum. Geldik 5 Mayıs'a. 5 Mayıs günü biraz dikkatli oluyoruz demiştik. Burada biraz bir sert enerjimiz vardı. Neden? Çünkü Koç burcunda ilerleyen Mars zaten çok güçlü. Birazcık da böyle her şeyi yapmak istiyor. Ne yapacak? Yengeç burcundaki Jüpiter'le kare yapacak. Kare yapınca hem Jüpiter hem Mars biraz gölge taraflarını, biraz abartılı taraflarını çalıştıracaklar. Öyleyse bu günlerde 5 Mayıs civarında fevri hareketlere karşı ne yapıyoruz? Dikkatli oluyoruz. Abartılı hareketlere, abartılı para harcamalarına karşı da dikkatli oluyoruz. 5 Mayıs civarında aynı zamanda şöyle bir tehlikeli demeyelim de olumlu kullanılırsa tabii çok yaratıcı, farkındalıklı olabilir ama yine de sert bir enerji var dikkatli olmamız gereken. Merkür, Boğa burcundaki Merkür ise Kova burcundaki ne yapacak? Plüton ile kare yapacak. Bu enerjiyle birlikte özellikle teknoloji konularında bir takım sorunlar, sıkıntılar ya da krizler ortaya çıkabildiği gibi aynı zamanda bizim normal günlük hayatımızda, günlük ilişkilerimizde de biraz takıntılı düşünceler, takıntılı bir zihin, güç savaşları, ego savaşları ne yapabilir? Olabilir. Öyleyse Mayıs ayı içerisinde en dikkatli olmamız gereken tarih ne zaman? 5 Mayıs civarı. Dünyasal arenada da yine 5 Mayıs civarında liderlerle ilgili ya da bu savaş atmosferiyle ilgili biraz abartılı ya da finans konularıyla ilgili abartılı gelişmeler gözlenebilir. Evet, 6 Mayıs'ta ise uzun süreden sonra Plüton retro hareketine geçecek. Plüton güçle alakalıydı ve uzun bir süre retro hareket edecek. Plüton çok yavaş seyreden bir gezegen ama olsa da içten içe enerjisini çok güçlü olarak hissedeceğiz. Bu dönemde özellikle gücümüzle ilgili kendimizi ne yapacağız? Bir içsel sorgulayış içerisinde olabiliriz. İşte liderler de başlattıkları savaşla ilgili ne yaptım, ne ettim, ben bunu niye yaptım gibi birazcık kendilerini sorgulayabilirler. İnsanlar da yine bu liderleri sorgulayacak bu Plüto retro döneminde. Evet. Geldik 14 Mayıs, yılın aynı zamanda da Mayıs ayının en güzel tarihlerinden biri. Neden? Çünkü burada Merkür, Boğa burcundaki Merkür kiminle kavuşacak? Tabii ki Güneş'le kavuşacak ve Güneş'le Merkür kavuşunca zihnimiz ne yapıyor? Güneş'in enerjisiyle aydınlanmış oluyor. Boğa enerjisinde de düzen kurmak var dedik, istikrar var dedik, kalıcılık var dedik, finans konuları var dedik, estetik var, ilişkiler var. Öyleyse zihnimiz bu enerjiyle birlikte işte o hep bahsettiğimiz düzen kurma, yapı inşa etme, ticari konularda ya da finansal konularda bir çıkış yakalama, çözüm enerjisi birçoğumuza işte bu tarihlerde gelecek ya da bir işe başlamak için ya da görüşmek için, iletişim kurmak için, karar almak için, ilişkilerle ilgili de finansal konularda da muazzam, şahane bir tarih 14
14 Mayıs ve civarı kaçırmayalım diyorum. Yine bu 14 Mayıs itibariyle 15-16 Mayıs'ta da gökyüzü bizi desteklemeye devam edecek. Koç burcundaki Mars Şiron ile kavuşacak. Adeta yaralarımızı sarmamız adına, şifalandırmamız adına öz benliğimize bir güç verecek, bir fırsat verecek, bir hareket enerjisi verecek. Gökyüzü böyle arka arkaya Mayıs ortasında bizi destekleyecek. Ve tabii ki 16 Mayıs'ta bir de aynı zamanda kim olacak? Boğa yeni ayı olacak. Yeni aylar zaten başlangıçlarla ilgiliydi, yeniliklerle ilgiliydi. İşte bu güzel enerjilerle birlikte bu Boğa yeni ayı bizlere düzen kurma adına güzel ne yapacak? Enerjiler ve yenilikler verecek. Bu yeni ayı o zaman kaçırmıyoruz, mutlaka değerlendiriyoruz. Ve Mayıs ayının ortasında 14 Mayıs itibariyle başlayan bu güzel enerji arka arkaya gökyüzünden desteklenerek devam ediyor. 16 Mayıs'tan sonra kim gelecek? 17 Mayıs'ta Merkür ise yöneticisi olduğu İkizler Burcu'na geçecek. Zihnimiz daha aktif olacak, iletişimimiz daha güçlü olacak ve fikirler daha güçlü olacak. Daha hızlı düşüneceğiz, daha hızlı hareket edeceğiz, daha pratik çözümler bulacağız, daha sosyal olacağız. Dolayısıyla o hani düzen kurmaya çalışıyorduk ya, zihnimiz bunu destekleyecek ve ardından bir güzel enerji daha geliyor. Kimden? Bu sefer çok sevdiğimiz, çok istediğimiz, çünkü parayla ilişkileri temsil eden tabii ki Venüs'ten gelecek. İşte İkizler Burcu'ndaki Venüs, Koç burcunda güçlü olan kimle? Mars ile bir sekstil, yani uyumlu bir enerji yapacak. Ne diyorduk? Erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten gelir. İşte eril enerjiyle dişil enerjinin dolayısıyla ilişkilerin desteklendiği, uyumlu olduğu, harekete geçebileceğimiz, güzel şanslar yakalayacağımız bir vakit olacak. Aynı zamanda finansal konularda da oldukça, çünkü Venüs sadece ilişkileri anlatmıyordu. Parayla da ilgiliydi. Finans hayatımızdaki konfor alanıyla da ilgiliydi. Bunlarla ilgili şans yakalayacağımız güzel tarihler ve ardından enerji, gökyüzü hala bizi desteklemeye devam ediyor. 18 Mayıs'ta kim gelecek? Merkür İkizler Burcu'nun ilk derecelerinde Uranüs ile kavuşacak. Adeta bir zihin devrimi yaşayacağız. Ve burada dahiyane fikirler, zihinsel sıçramalar, beklediğimiz haberler, beklediğimiz mesajlar, yeni fikirler, iletişim ve harekete geçme, teknolojiyle de ilgili muazzam güzel haberlerin, sıçramaların, gelişmelerin olacağı bir vakit. Eğer diyelim ki sosyal medya ile ilgili bir iş yapıyorsanız, ki şu an sosyal medya ile ilgili iş yapmayan yok gibi, ya da işte bir sayfa açacaksınızdır, sayfanızı daha büyütmek istiyorsunuz ya da sosyal medya alanıyla ilgili bir işe karar verme dönemindesiniz. İşte 18 Mayıs bununla ilgili şahane bir tarih. Ya da şunu söyleyebilirim ki 18 Mayıs'ta ve civarında aklınıza gelen fikirleri mutlaka değerlendirin. Ya da bir arkadaşınız, işte eşiniz, dostunuz vasıtasıyla size söylenen cümleler, evrenden gelen mesajlar olabilir. Daha fazla dikkate alın. Yine sözleriniz kader hükmüne geçecek, büyü hükmüne geçecek. Buradan büyüden kastımız hayatınızı çok hızlı değişim, dönüşüm oluşturacak, yaratacak bir enerji söz konusu olacak. O zaman konuştuklarımıza, ağzımızdan çıkanlara ve aklımızdan geçenlere dikkat ediyoruz. Olabildiğince pozitif oluyoruz. Bu enerjiyi en güzel haliyle kullanıyoruz. Ve 19 Mayıs'ta da Venüs ne yapacak? Yengeç Burcu'na geçecek. İşte Yengeç Burcu'nda Venüs yüceliyordu ve burada ilişkiler adına, aile kurma adına, evlilikler adına çok olumlu bir tarih olacak. Belki birçoğumuz evlenme kararı alabiliriz ya da taşınma kararı da alabiliriz. Evimizi güzelleştirebiliriz. Çocuklarımızla, ailemizle daha fazla vakit geçirmek isteyeceğimiz, bu alanları güvene almak isteyeceğimiz bir zaman dilimi olacak. 19 Mayıs'tan sonrası ve yine bizi Venüs destekleyecek. 19 Mayıs'ta aynı zamanda bir de İkizler Burcu'ndaki Merkür, Kova Burcu'ndaki Plüton ile üçgen yaparak bu işte fikirler, zihinsel sıçramalar, yatırımlar konusunda çok güçlü bir şekilde ve teknoloji konusunda bizi desteklemeye devam edecek. Ve 21 Mayıs'ta da Güneş nereye geçecek arkadaşlar? İkizler Burcu'na geçecek.
geçecek ve o zihnimizdeki hareketlilik hayatımıza daha fazla yansıyacak. Özellikle 14 Mayıs'la 21 Mayıs arası gökyüzü adeta bize fırsat üstüne şans üstüne tanıyacak. Bunu en güzel haliyle değerlendirmek üzere. Ardından 22 Mayıs'ta biraz bizi ne yapabilir? Küçük bir teste tabi tutabilir. Çünkü Yengeç burcundaki Venüs tam böyle düzen kurmak istiyordu, ilişki istiyordu, evlilik istiyordu, ailesinde güzellikler istiyordu ama Koç burcundaki Neptün ile ne yapacak? Bir kare yaparak istediğin doğru mu? Doğru yolda mısın? Kararlı mısın? diye son bir testten geçecek. O yüzden 22 Mayıs tarihinde aldığımız kararlara ya da ilişkilerimizle ilgili aldanmalara karşı ne yapıyoruz? Dikkatli oluyoruz. Şimdi hatta 22 Mayıs'la ilgili şöyle bir şey de söyleyebilirim. Şöyle çok özel bir gün. Bugüne bir karma günü de diyebiliriz. Çünkü burada sadece Venüs-Neptün karesi yok. Aynı zamanda Güneş-Uranüs kavuşumu olacak. Bu da aslında etkili ve olumlu bir kavuşum, zihinsel sıçrama adına, devrimler adına, daha yani fikirler adına, şanslar adına, fırsatlar adına, yenilikler adına. Venüs de Balık burcundaki Kuzey Ay düğümüyle ne yapacak? Üçgen yapacak. Bu da kadersel karşılaşmalar, ilişkiler adına oldukça şanslı, güzel bir gün. Ama bir yandan da dedik ki Venüs-Neptün karesi var. O zaman hepsi birlikte adeta karmik, kadersel ne yapabiliriz? Karşılaşmalar yaşayabiliriz. İlişkilerle ilgili başlangıçlar yapabildiğimiz gibi bitişler de yaşayabiliriz. O gün enerjiler bizi adeta hallaç pamuğuna çevirecek ama aldığımız kararlar, yaşadığımız olayların hepsi bizi kader yönünde ne yapacak? Götüren özel bir gün olacak, karma günü olacak dedik. Öyleyse karmamıza göre, kaderimize göre, karmik durumumuza göre ödüller, şanslar gelebildiği gibi evren bizi ne yapabilir? Cezalandırabilir, teste de tabi tutabilir. Öyleyse 22 Mayıs'a kadar olabildiğince pozitif oluyoruz. Dualarımız, niyetlerimizi de olumlu oluyoruz. Etrafımıza yardım yapıyoruz. Çünkü Boğa burcu aynı zamanda neyle de alakalıdır? Üretme, besleme ile de alakalıdır. Ne kadar verici olursak, ne kadar etrafımızdaki işte insanları, hayvanları, toprağı, doğayı bakarsak, beslersek, paylaşırsak öyleyse bizim de ne yapar? Frekansımız yükselir. Böyle 22 Mayıs'ta olduğu gibi karma günlerini ödüllerle atlatırız. Evet, Mayıs ayı özel bir ay dedik. Düzen kuracağımız bir ay dedik. Fırsatlar verecek, şanslar verecek. Gökyüzünden adeta güzel enerjiler yağacak. Ama 26 Mayıs'ta ise birazcık bizi ne yapacak? Zorlayacak. Çünkü o kadar güzel enerjiyle birlikte işte egoya kapılabiliriz, kibre kapılabiliriz. Aşırı bir ben diyebiliriz. Böyle aşırı bir şeyleri abartabiliriz. Yanlış yollara girebiliriz. İşte bunu engelleme adına Mayıs ayının sonunda ise gezegenler Venüs-Satürn karesiyle, Mars-Plüton karesiyle biraz bizi testlere tabi tutacak. Belki biraz engeller olabilir. Hayatımızda krizler olabilir. Dünyasal arenada da biraz patlamalar, sorunlar, yine savaşla ilgili zorlu enerjilerin olabileceği, finansal konularda ve harekete geçme ile ilgili, özellikle ilişkilerle ilgili yine dikkatli olmamız gereken birazcık krizlerin olabileceği bir tarih. Ne zaman? 26 Mayıs ve haftası. Mayıs'ın sonunda 31 Mayıs itibariyle de Yay burcunda bir dolunay olacak. Yani Ay Yay burcunda olacak. Güneş İkizler burcunda olacak. Bu sefer ise evren bize tüm yaşanılanları, aldığımız kararları birazcık doğru mu, değil mi, hakikat perdesinden görebilmemiz adına aslında fırsat verecek. Öyleyse Mayıs ayını özetlersek, öncesinde derin bir yüzleşme, ardından yeni başlangıçlar, sonrasında düzen kurma ve ay sonunda da hakikatlerin ortaya çıkacağı şahane bir ay diyebiliriz. Yılın en verimli, en güzel, zaten bahar da geldi bir zaman dilimi. O zaman Mayıs ayı hepimize bereketiyle gelsin diyorum. Peki savaş enerjisiyle ilgili kısaca bir yorum yaparsak da genel itibariyle daha durağan olacak. İşte yine
Yine de krizlerin olabildiği ama böyle çok aşırı zorlamayacak bir ay diyebilirim. Mayıs ayı diğer aylara göre birazcık daha sakin geçecek ama ardından Haziran, Temmuz, Ağustos için bunu söyleyemiyoruz. Öyleyse seyahat etmek, yatırımlar yapmak, ilişkilerimizi düzene koymak, hoşça vakit geçirmek adına ya da özellikle yurt dışı seyahatleri adına da değerlendirebileceğimiz güzel bir ay Mayıs ayı. Evet, Mayıs ayının peki simyasal yorumları neler? Unutmayın, her kriz doğru yönü bulmamız adına bir pusuladır. Karanlık aslında yönümüzü bulmak için vardır. Öyleyse Mayıs ayında yıldızlar ne yapacaklar? Yönümüzü bulalım diye bize destek verecekler. Ve Mayıs ayı adeta bize ne yapacak? Kader çağrısı yapacak. Öyleyse kaderimizi en güzel şekliyle yazalım. Gökyüzünden yıldızlar aracılığıyla bize akan bereketi, şansı değerlendirelim diyorum. Sevgiler yolluyorum. Bir sonraki gökyüzü günlüklerinde ise Mayıs ayı bu enerjilerinin yükselen burçlara etkisini konuşacağız. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler.